Mutfağımızdan herkese yine merhaba. Pilav yaparken en çok zaman alan kısım ne? Tabii ki şehriyeyi yakmadan kavurmak. Bugün size öyle bir yöntem göstereceğim ki bir kez yapacaksınız, aylarca hazır kullanacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de pilavınız hep aynı kıvamda kalacak ve doğru kavurmaya gidiyoruz. Geniş ve yapışmaz bir tavayı ocağa aldım arkadaşlar. Şehriyelerimizi tavaya ekliyorum. Şöyle bir paket. Tam bu aşamada parlak olması için 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilebilir. Ama ben yapmayacağım. Sürekli karıştırarak pembeleştiriyorum. Ocağımızın altını bu aşamada çok kısık yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim çabuk yanmasın diye. Ve kavurma aşamasına devam ediyorum. Çok fazla kavurmuyoruz arkadaşlar. Çok kavurursak pilav acı tat oluşur ve olmaz. O yüzden çok fazla kavurmayacağım. Artık karıştırmayı hiç bırakmayacağım. Çabuk yanar. Çok ince telli olduğu için. Daha önce arpa şehriyesi de kavurmuştuk bu şekilde. Hazır kullanıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Büyük miktarda yapıp haftalarca kullanabiliriz. Rengi altın sarısından açık kahverengiye dönene kadar dikkatlice kavurdum. Ocağımızın altını kapatıyorum. Ve şöyle size bir test olarak yine göstereceğim arkadaşlar. Kamera açısından daha rahat olsun diye. Kavurma aşamasında biraz daha parlak ve güzel gözüksün diye sıvı yağ da ilave ettim kavururken. İşte bu kadar basit. Ve hemen yine şöyle güzelce soğutma aşamasına geçiyorum. Süzgece alıyorum. Tavamız sıcak olduğu için yanar arkadaşlar. Direkt süzgece alıp soğutuyorum. Ocaktan aldığım şehriyeleri tamamen soğumaya bıraktım. Soğuyan şehriyeleri dediğim gibi cam kavanoza alacağım. Serin ve kuru yerde mutlaka saklıyoruz. Pilav yaparken direkt kavanozdan alıp kullanabilirsiniz. Tekrar kavurmanıza da gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altın sarısı gibi oldu. Mutfağımızı da mis gibi kavrulmuş şehriye kapladı. Gördüğünüz gibi tek seferde hazırlayıp günlerce kullanabileceğimiz pratik bir yöntem. Eğer siz de mutfakta zaman kazanmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Çünkü bir kere yapınca sürekli kullanacaksınız. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı da bildirim zilini açmayı da unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.